Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir ve umarım en sonki paylaşmış olduğum antrenman programını birçoğunuz yapmıştır. Bugünkü paylaşacağım videoda sizlere farklı bir konudan, farklı bir ekipmandan birazcık bahsetmek istiyorum ve ayrıca bu ekipmanı nasıl kullanacağınızı size göstermek ve detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Öncelikle sizlerden çok özür dileyerek gözlüğümü takmam gerekiyor. Güneş gözlüğümü takmam gerekiyor çünkü tam güneş batma aşamasında gözümün önüne denk geliyor ve tam karşımda da bahçe masası olduğu için camdan çok fazla güneş yansıyor. O yüzden şimdiden affınıza sığınarak gözlüğümü takmak istiyorum. Bugünkü videonun konusu Self-Myofascial Release diye adlandırılan SMR masaj tekniklerini sizlere anlatmak istiyorum. Bunu niye anlatmak istiyorum? Çünkü son yaptığımız antrenman programından sonra 2 gün boyunca benim kalf bölgemde gerçekten çok ciddi böyle kas kasılmaları yaşandı ve gündelik hayatta özellikle merdiven inerken çok fazla beni zorladı. 2 gündür de bunun sebebini düşünüyordum sürekli. Çünkü bacak antrenmanı yapmamıştım salonda. Sadece üst gövdeyi çalıştırmıştım. Neden olduğunu anlamaya çalışırken arkadaşımla birlikte sohbet ettiğim sırada fark ettim ve uzun süre boyunca belki 1,5 yıldır boyunca şurada göstermiş olduğum hareketi yapmıyordum ve bu hareketi o kadar uzun süre yapmayınca vücudum yeni bir hareket olarak algıladı ve kalf bölgemdeki kaslar buna aşırı derecede tepki vermiş oldu. Esasında haftalık ortalama 30 ile 40 kilometre arasında da ciddi oranda da bir koşu da yapıyorum. Buna rağmen bu hareket benim için çok yeni bir patern olduğu için kaslarım buna çok fazla bir şekilde tepki göstermiş oldu. Ve bu yüzden de sizlere böyle kas ağrıları yaşadığınızda bunu nasıl bertaraf edeceğinizi ve recovery sürenizi ne kadar kısa tutabileceğinizi, nasıl daha doğrusu kısa tutabileceğinizi sizlere anlatmak istiyorum ve bunun için de bazı ekipmanları kullanmamız gerekiyor. Bu elimde görmüş olduğunuz bazı özel tasarım toplar veya foam roller diye adlandırdığımız bu şekilde farklı köpük veya sert malzemeden yapılmış silindir şeklindeki ekipmanlar veyahut da benim de uzun bir süredir kullanmış olduğum bu şekilde masaj tabancaları bizim bugünkü videomuzun konusu olacak. Self-Myofascial Release adı üzerinde kendi başımıza yapabileceğimiz kaslardaki o gerginlik durumunu rahatlatabileceğimiz ve azaltabileceğimiz bir masaj tekniği. Bunu kendi başımıza yapıyor olmamızdan kaynaklı bazı ekipmanlara ve aletlere ihtiyacımız olabiliyor. Bunların başında gelenlerden ilk üçünü sizlere göstermiş oluyorum. Burada her biri benim belli amaçlarla ve belli tekniklerle, belli sıklıklarla kullandığım ekipmanlar. Özellikle bu top şeklinde olan benim favorim, özellikle benim romboid bölgemde her sabah yatış şeklimden kaynaklı ağrılarla uyanırım ben ve çoğunlukla da bu ağrılardan dolayı uyanırım ve sabahları ortalama 45 saniye 1 dakika boyunca romboid bölgesine bu topla masaj yapıp o bölgeyi rahatlattıktan sonrasında bütün ağrılarım anında kesilir ve bugün de özellikle sizlere bu ekipmanları nasıl kullanacağınızı göstermek istiyorum. Fakat öncesinde bu Self-Myofascial Release diye adlandırılan masaj tekniğinin amacı ne ve nereden ortaya çıkmış bunu birazcık konuşmakta fayda var. Şimdi bizim kaslarımızın etrafında fasya diye adlandırdığımız beyaz bir örtü, beyaz bir tabaka bulunuyor. Bu örtü kaslarımızı böyle çepeçevre sararak kas demetlerini bir arada tutmasını sağlıyor. Bazen bu fasya gündelik yaşamdan dolayı, stresten dolayı ya da belli fizyolojik durumlardan dolayı kasılabiliyor ve sertleşebiliyor. Bu da kasların rahat hareket etmesini engelleyebiliyor. Bunun esnemesi ve rahatlaması gerekiyor. Bunun rahatlayabilmesi için de masaj olması gerekiyor. Tabi her zaman her an istediğimiz yerde elimizin altında bir tane masör bulunduramayacağımıza göre o yüzden bu şekilde
farklı ekipmanlar kullanarak kendi başımıza masaj yapabiliyoruz. Tabii spor işin içerisine girdiğinde derin dokuya temas edebilecek bir masaj tekniği olması gerekiyor. O yüzden de kullanılan ekipmanların sayısı ve çeşitliliği artmaya başlıyor. Şimdi buradaki asıl olay şu, bu ekipmanları kullanırken her bir kas bölgesine uygulanılacak farklı teknikler ve farklı ekipmanlar oluyor ve süreler de buna göre değişmeye başlıyor. Özellikle bu top yüzey alanı çok daha dar olduğu için daha derine temas etmek istediğimiz kalça bölgesinde ya da işte kalf bölgesinde soleus kasına daha rahat inebilmek için ya da sırt bölgesinde romboid bölgesine daha fazla ulaşabilmek için, daha iyi ulaşabilmek için kullandığımız bir ekipman oluyor. Foam roller ise daha yüzeyde bulunan kasları, işte hamstring gibi, quadriceps gibi ya da işte trapez kasları gibi daha yüzeyde bulunan kaslara ulaşmak için kullandığımız bir ekipman oluyor. Tabii antrenman süreleri arttıkça ve recovery süreleri uzadıkça kullanılan ekipmanın da birazcık daha farklılaşması gerekiyor. Burada da masaj tabancaları devreye giriyor. Bu masaj tabancaların her birinin başlık kısımları değişebiliyor şu şekilde. Tabii benim genel kullandığım itibariyle bu başlığı daha çok kullanıyorum. Kalf bölgesine ve kalça bölgesine uyguladığım için. Bu masaj tabancaları temeli çok basit. Dikey eksende, bazıları yatay eksende de oluyor, dairesel şeklinde de oluyor. Bir titreşim vererek, vücudunuza bir titreşim vererek ve bu titreşimi de siz kendiniz manuel şeklinde ayarlayarak fasya üzerindeki etkiyi daha da uzun süre tutabilmesini sağlıyor bu tarz elektronik cihazlar. Çok fazla sözü böyle uzatmak istemiyorum. O yüzden daha fazla işi size göstererek anlatmak istiyorum ki siz de bunu nasıl kullanacağınızı hızlı bir şekilde öğrenmenizi istiyorum. Çünkü bazen antrenman sonrasında ben bile kendi başıma, kendi hazırladığım antrenman programında ve bunu da basit seviye olarak hazırladığım bir antrenman programında 2 gün boyunca beni işimden ve gücümden alıkoyacak kadar ağrı oluşturduysa sizin için çok daha fazla ağrılara sebep olacaktır diye düşünüyorum ve bu tarz ekipmanları edinmenizde ve nasıl kullanacağınızı bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. O yüzden sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ve hemen sizlere bunları nasıl kullanacağınızı göstererek anlatmak istiyorum. Hem de o sırada da daha detaylı bilgiler de veriyor olurum diye düşünüyorum en azından. Tabii bu arada şunun da hatırlatmasını yapmak istiyorum. Tabii yeni videolar yüklemeye başladığım için sizlerin de desteğine çok ihtiyacım var bu konuda. O yüzden benim için önemli olan videoyu paylaşmanız, videoyu beğenmenizden daha ziyade olan yaptığım ve göstermiş olduğum antrenman programları uygulamanız benim için çok daha değerli. Çünkü herkes bir videoyu izler ama herkesin hareket etmesini sağlamaya çalışıyorum burada. Dolayısıyla eğer ki siz bu videoları izlerken hareket ediyorsanız İnanın burada bana daha çok yardımcı oluyorsunuz. Tabi abone olursanız da bu da işin ballı kaymağı olacaktır. Hadi şimdi hareket kısmına geçelim. Evet, şimdi iş uygulama kısmına geldiğinde bugün sizlere foam roller ve daha spesifik adıyla lacrosse top olarak diye adlandırılan, fakat bu lacrosse bir top değil, bu tamamen plastik, daha genel bir amaçla yapılmış olan bir SMR ekipmanı. Bu ikisini göstereceğim. Masaj tabancası, çünkü çok fazla kafa çeşidi var onların ve uygulama şiddeti, sıklığı size birebir birisinin göstermesi, uzman birisinin göstermesi daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ondaki şiddeti ayarlayamazsınız. Kemiğinize çok daha fazla temas ettirme riskinden dolayı kendinize zarar vermenizi açıkçası istemiyorum. Dolayısıyla bunu spor salonundaki tecrübeli ve bilgili bir eğitmen arkadaştan destek alarak uygulamanız ve öğrenmeniz daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu ikisinin arasındaki fark ne diye ilk başta başlarsak.
Foam rollerlar daha yüzey alanı geniş olduğu için yüzeye daha yakın olan kaslara etki etmesi daha iyi bir ekipman. Toplar ise yüzey alanı daha daraldığı için kemiğe yakın olan kaslara daha fazla etki ediyor. Dolayısıyla biz daha derindeki kaslara ulaşmak için, tabii her bölgede olmuyor bu ama daha derindeki kaslara, kemiğe yakın olan kaslara ulaşmak için topu kullanıyoruz. Yüzey alanındaki kaslara ulaşmak için ise foam roller ekipmanını kullanıyoruz. Şimdi burada mantık şu. Örnek veriyorum. Bacaktan başlarsak kemikler burada başlayıp burada bitiyor ama bizim için önemli olan şey kemik boyu değil, kas nerede başlıyor ve nerede bitiyor, bu çok önemli. Çünkü bizim burada aşil tendonumuz var ve bu ekipmanların tendon bölgesinde çok fazla kalmaması gerekiyor. Bu sakatlığa açılmasına, sakatlık riskinin birazcık daha fazlalaşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla tendon bölgesine, özellikle bacak bölgesinde aşil tendonuna pas geçerek hemen kalf bölgesine ulaşacağız. Şimdi burada kalf bölgesinde derinde ve yüzeyde iki kas grubu var. Alt kısımda soleus kasımız bulunuyor ve üst kısımda da gastrocnemius kasımız bulunuyor. Gastrocnemius kasının iki farklı parçası var. Bu iki farklı parçasının arasından birazcık daha soleus'a ulaşma imkanımız oluyor. Burada da top devreye giriyor. Fakat öncelikle gastrocnemius kasını birazcık rahatlatmamız lazım. Bunu da foam roller'la yapacağız. Daha sonrasında da topa ihtiyacımız olacak. Şimdi burada ellerimizle kalçamızın yanına koyarak vücudumuzun ağırlık merkezinde çok yakın bir bölgede tutarak kalçayı yerden kaldıracağız ve daha sonrasında tam aşil tendonunun başlangıç noktasından birazcık daha geriye doğru kasımıza denk gelecek bir şekilde foam roller'ı yerleştiriyoruz. Ardından kalçamızı yerden kaldıracağız ve sonrasında eğer ki yapabiliyorsak, bu çok şart değil şu anda ama yapabiliyorsak ayağımızı kaval kemiğimizin üstüne koyarak çok hafif ileriye ve geriye, yani çok fazla değil, 4-5 santim yeterli olacak şekilde ileriye geriye doğru hareket ettireceğiz. Fakat bu sizin için çok acılı ve sancılı oluyorsa hiç bunu yapmanıza gerek yok. Ayağınızı yere koyarak da çok rahatlıkla bu hareketi uygulayabilirsiniz. Burada canınızın çok minik yanması gerekiyor ama bu acıdan hareketi yapamayacak hale gelmemeniz gerekiyor. Yani buradaki ince ayarı tamamen siz kontrol edebilirsiniz. Zaten SMR'nin de asıl mantığı burada devreye giriyor. Başkası sizin acınızı kontrol edemez ama siz kendi acınızı kontrol edebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada hareketi 15-20 saniye boyunca uygulamanız gerekiyor. Eğer ki siz hareketi 3-5 saniye arasında uygulayacak kadar size acı veriyorsa bu doğru bir şiddet değildir. O zaman şiddeti birazcık azaltmanız gerekiyor. Şiddeti nasıl azaltabilirsiniz? Diğer ayağınızı yere koyarak ayaktan da birazcık destek alarak şiddeti azaltabilirsiniz. Veya kalçanızı kaldırmadan tamamen çok soft bir şekilde dizinizi hafifçe bükerek kalça da yerde kalacak şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi yaklaşık 15-20 saniye boyunca kası iki eşit parçaya ayırdığımızı düşünerek alt kısmını yaptık. Şimdi birazcık da üst kısmını yapacağız ve gastrocnemius kasını birazcık rahatlatacağız. Şimdi burada tam dizimizin altına, diz kapağının altına gelesiye kadar hareket ediyoruz ve ileriye geri doğru vücudumuzu hareket ettireceğiz. Burada ayağınızın kendinize doğru çekili veya ileriye doğru point dediğimiz, daha doğrusu point dediğimiz pozisyonu tamamen size bırakıyorum. Çünkü bazı durumlarda çekerken de veya ileriye doğru uzattığımız halde de burada kasın farklı etkilerinde ulaştığını göreceksiniz ve hissedeceksiniz. Daha sonrasında alt bölgeyi, gastrocnemius bölgesini bitirdik. Önce yüzeysel kasları çalıştıracağız. Ardından daha derinlere ulaşmaya çalışacağız. Sonra hamstring bölgesine geleceğiz. Hamstring bölgesinde hemen diz kapağımızın altından şöyle bir 3-5 santim daha geriye doğru geliyoruz. Ellerimizin üzerine doğru kalktık ve burada
benim size tavsiyem bu ayağınızı kaldırarak dizinizin üzerine doğru yerleştirmeniz. Fakat bu olmuyorsa, fiziksel engel oluyorsa, fiziksel durumunuz engel oluyorsa yapacak hiçbir şey yok. İleriye uzatabiliyorsunuz, ileriye uzatamıyorsunuz. Yere doğru koyabilirsiniz. Yine çok hafif bir şekilde ileriye ve geriye doğru hareket edeceğiz 15-20 saniye boyunca. Ardından hemen ikinci bölgeye geleceğiz. Bunun için şöyle kalçamız yerdeyken şöyle dizi iyice karnımıza doğru çekiyoruz ve foam roller'ı yerleştirdik. Ardından foam roller'ı bu bacağımızın alt kısmına sıkıştırıyoruz ve ardından yukarıya doğru bacağımızı kaldırdık ve uzattık. Ve şimdi biraz daha böyle derine ulaşmaya çalışarak hamstring bölgesinin üst kısmına doğru ileriye geriye doğru hareket ediyoruz. Tabii özellikle deadlift veya leg curl gibi hareketleri yaptığımızda bu hamstring bölgesinde ağrılar ve sancılar çok fazla olacaktır. Bu harekette oldukça biraz acılı geçecektir. Buradaki süreyi tamamen sizlere bırakıyorum. Burada kendi bedeninizi birazcık daha kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi bacağı alt ve üst olacak şekilde bitirdik. Hemen diğer bacağımıza geçiyoruz. Aşil tendonunun üstünden bir 3-5 santim kadar daha yukarıya geldik. İki farklı versiyonunu göstermiştim. Birisi kaval kemiğinizin üzerine koyarak, hatta ayağınızı kaval kemiğinizin üstüne koyduktan sonra dahil çok bir size etkisi olmadığınızı düşünüyorsanız ayağınızla iyice bastırarak da burada fasyayı rahatlatabilirsiniz. Ve bu şekilde de kendi şiddetinizi tamamen ayarlayabilirsiniz. Bu kısım bittikten sonra aynı prosedürü kaval kemiğimizin ikinci parçası olan üst bölgeye doğru geliyoruz. Ve gastrocnemius kasını burada bir tık daha rahatlatmayı hedefliyoruz. 15-20 saniye boyunca burayı da bitirdikten sonrasında aynı prosedür bu bacakta nasıl yaptıysak hamstring bölgesi için de gerçekleştiriyoruz. Ve bu tarafta bittikten sonra yine dizi karnına doğru iyice çekip burada foam roller'ı kalçanın hemen dip kısmına, hamstring kasının da başlangıç noktasına yerleştiğinden emin olduktan sonra yukarı doğru kalkıp ileriye doğru ve geriye doğru hareket ediyoruz. Şimdi burada ben size çok daha genel anlatıyorum. Fakat bunu bacağın iç kısmına ve çok tavsiye etmesem de ilk etapta dış kısmına doğru yapabilirsiniz. Bunu daha sonrasında size gösterebilirim. Fakat dış kısmına çok fazla yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü IT banda, burada bir IT band dediğimiz bir kasımız var. Çok uzun bir tendon bölgesi var. Bu tendon bölgesini şimdilik ilk başta kavrayamayabilirsiniz. Nerede başlayıp nerede bittiğini bilemeyebilirsiniz. Dolayısıyla burada size ne söylemiştim? Tendonlara çok fazla baskı uygulanmaması gerekiyor. Sadece fasya üzerine baskı uygulanması gerekiyor. O yüzden IT bandı şimdilik pas geçmenizde fayda olacaktır. Fakat iç kısma uygulayabilirsiniz. Şimdi buradan sonrasında bacağı çok fazla atlamadan, arka bölgeyi daha doğrusu atlamadan topu nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Şimdi size videonun başında da söylemiştim. Gastrocnemius kası iki farklı parçadan oluşuyor yan yana şeklinde. Biz bu orta çizgiden hemen altına soleus kasına uzanabiliriz. Buna ulaşabilmek için ise daha fazla sivri noktaya ihtiyacımız, yüzey alanı dar olan bir ekipmana ihtiyacımız olacak. Burada da topumuzu kullanıyoruz. Hemen topu kaval kemiğimizin arka kısmına, o iki parçanın ortasına şöyle ellerinizle rahatlıkla bunu hissedebilirsiniz. Tam orta kısmına nereye denk geliyor şeklinde. Bunu da hissettikten sonrasında tam topu o bölgeye yerleştiriyorsunuz. Ardından yukarıya doğru kalktık ve burada bir tık daha böyle kontrollü ve sakin, yavaş kalmanız gerekiyor. Çünkü bu foam roller'a göre daha fazla can yakıcı olacaktır. O yüzden daha rahat, daha yavaş ve kontrollü olmanızda fayda var. İşte asıl can yakıcı
ve birazcık da sinir bozucu olan kısım buralar. Ama bittikten sonra da en rahatlatıcı olan kısım da bu. Şu an ben de yaparken bilmiyorum fark ediliyor mu ama birazcık canım yanıyor açıkçası. Burası bittikten sonrasında buna birazdan geri döneceğiz. Hamstring için bunu şimdilik uygulamayacağız. Çünkü bunu uygulamamızın amacı kemiğe yakın olacak 2 katmanlı kas bölgesinde ihtiyacımız vardı. Hamstring bölgesinde biceps femoris ve semimembranous ve semitendinous olmak üzere yüzeysel kas grubu var. Onun altında şimdilik yani kullanmamızı gerektirecek bir kas grubu olmadığı için bunu pas geçiyorum. Fakat kalça kısmına geleceğiz. Kalça kısmında bunu kullanacağız. Şimdi kalça bölgesine geldik. Burada 2 farklı açı göstereceğim size. İlki tam kuyruk sokumumuzun üstüne denk gelen bir noktada, tam böyle kuyruk sokumunun o sivri kısmı değil de onun bir tık daha yukarısına doğru denk gelecek şekilde bir kas var. O kası rahatlatmamız gerekiyor. Ardından gluteus maximus kasına uygulayacağız bunu. Bu bölgede çok hafif şöyle birazcık daha süresini uzatabilirsiniz burada kalmaların. 15-20 saniyelerden 40 saniyelere kadar falan çıkabilirsiniz. Burada biraz kaldıktan sonra hemen örnek veriyorum, sağ kalçamıza sol kalçamıza uygulayacaksak sol kalçanın üzerine doğru oturduk. Ardından sağ ayağımızı yere koyuyoruz ve sol ayağımızı dizimizin üzerine yerleştirdikten sonra burada bir açıklık meydana geliyor. Bu bacağımızı buraya atmamızdan kaynaklı burada bir açıklık meydana geliyor ve gluteus maximus kasına bir tık daha fazla ulaşmış oluyoruz. Daha iyi bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Hemen burada hafifçe yükümüzü sol kalçaya doğru vererek ileriye ve geriye doğru hareket ettiriyoruz burada gövdemizi. Tabii gluteus kasının yapısından dolayı süreyi birazcık daha fazla uzatabiliriz. Yani 1.5 çarpanı uygularsak daha iyi olacaktır. Bu ne demek oluyor? 10 saniye kalıyorsak burada 15 saniye kalacağız. 20 saniye kalıyorsak işte burada 30 saniye kalacağız şeklinde. Bu taraf bittikten sonra aynı mantıkta sağ kalça üzerine doğru yük vererek yapıyoruz. Şimdi bunları uyguladıktan sonrasında da hemen gluteus maximus kasının altında gluteus minimus dediğimiz kemiğe daha yakın bir kas var. Ona ulaşmamız lazım. Şimdi bu topu şu avucumuzun 2 parmağımızın arasına şu şekilde aldık. Daha sonrasında hangi kalça yapacaksak dizi kendimize doğru çektik. Kalçayı çok fazla yerden kaldırmadan hemen burada bir boşluk var. Kalça kemiğinin bu kısmında bir boşluk, oyuk var. Buraya yerleştiriyoruz. Ardından ayağı uzattık ve diğer ayağımızı yere doğru koyduktan sonra bu topun üzerine doğru çıkıyoruz. Dizi çok hafif yerden kaldırdık ve burada çok kontrollü ve yavaş bir şekilde tam kasımıza denk gelecek bir vaziyette dairesel hareketlerle tam da o sırada gluteus minimus kasını bulmaya çalıştım ve aynen birazcık da canım da yanıyor şu an. Evet. Bu şekilde de kalça bölgesine topla ulaşabiliyoruz. Aynı prosedürü şimdi diğer tarafa da uygulamam gerekiyor. Şimdi tutuş şeklimiz bu. Ayağı ileri doğru uzattıktan sonra dizi karnımıza doğru çektik. Çok hafif kalçayı yerden kaldırıp topun üzerine denk getirdik. Ardından bu ayağı uzatıp diğerini çekiyoruz ve topun üzerine denk gelecek şekilde oturduk. Kalçamız artık yerde, teması kesilmiş olacak. Ve yavaş yavaş dairesel hareketlerle topun üzerinde hareket ediyoruz.
Topla yapılan SMR uygulaması çok daha fazla can yakıcı oluyor gerçekten. Bu yüzden şiddetini çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Çok şiddetli olması canınızı yakar ve bu da recovery süresini istediğimizin tam tersine, biz bunu recovery süresini kısaltmak için yapıyoruz ve aynı zamanda kas üzerinde tekrardan kanlanma gerçekleştirerek, fasyayı rahatlatarak o bölgenin daha fazla kanlanmasını sağlayarak recovery süresini kısaltmaya çalışıyoruz, ama uzun süre kalırsanız bu sefer de zarar vermiş oluyorsunuz ve neredeyse çok daha uzun sürelere çıkmasını sağlıyorsunuz geri toparlanmanın. O yüzden şiddeti gerçekten iyi ayarlamanızda fayda var. Şimdi topu tekrar kenara bıraktık. Foam roller'ı alıyoruz. Bu sefer omurga bölgesine doğru geçiş yapıyoruz. Omurgayı 3 farklı parçadan oluştuğunu biliyoruz. Lumbar bölge, torasik bölge ve servikal bölge olmak üzere. Tabii sakrum bölgesi de var. Onu daha demin uyguladık. Fakat şimdi omurganın üst kısmı için konuşacak olursak lumbar bölgeyle başlayacağız. Bunun için dik duruyoruz. Foam roller'ı ellerimizle iyice tam böyle kalçanın üst kısmına sıkıştırdıktan sonrasında foam roller'dan ellerimizi çekmeden üzerine doğru kalktık. Ellerimizi hemen yanlara doğru yerleştirdikten sonra kalçamız yere değecekmiş gibi ileriye doğru hareket edip tekrar geriye doğru çıkıyoruz. Burada lumbar bölgeyi rahatlatmaya çalışıyoruz. Tabii multifidus kasına ve erector spine bölgesine birazcık daha rahat ulaşabilmek için omurganın birazcık yanlarına doğru, tam üzerine doğru değil de sağ ve sol yanlarına doğru uygulama yapmamız daha iyi olacaktır. Hem de omurga sağlığını koruması açısından. Çok fazla geriye geldim sanırım. Birazcık öne doğru gelmek istiyorum. Evet, bu şekilde lumbar bölgeye birazcık daha dikkatli olacak bir vaziyette yapıyorum. Çünkü omurga her şey demek. Bacak kısmında okey, canınız birkaç gün daha fazla yanar ama omurgada yanlış yaparsanız orada sakatlanma riskiniz artacaktır ve hiç istenmeyen sonuçlar doğuracaktır. Şimdi alt bölge bitti. Orta bölge, torasik bölgeye geçiyoruz. Burada sırtımızı iyice yere doğru yasladık. Kaburga kemiklerimizin en son altına denk gelecek bir şekilde, son kaburga kemiğimizin şöyle altına denk gelecek şekilde foam roller'ı yerleştirdik. Torasik bölge çünkü kaburga kemiklerinin bağlandığı omurlardan oluştuğu için bu bölgeye ulaşmamız gerekiyor. Ardından ellerimizi şu şekilde başımızın arkasına doğru yerleştirdik. Kalçayı yerden kaldırıyoruz ve burada çok ufak bir trik var. Ondan size bahsetmek istiyorum. Yukarı kalkarken nefes verirseniz omurunуздaki baskıyı daha da rahatlatacaksınız, daha azaltacaksınız. O yüzden yukarı kalkarken şu şekilde biraz daha nefesinizi rahatlatarak, bakışlarınızı bir tık daha yumuşatarak, ağzınızda açık bir şekilde nefes rahat çıkıp girsin bedeninize. Bu şekilde uygulamanız gerekiyor. Zaten yukarı çıktığınızda belki bazılarınızda böyle bir iki tane böyle hafif kütleme sesi duyulacaktır. Bunlar da çok normal. Tekrar benim en sevdiğim yer burası açıkçası. Çünkü bende dediğim gibi çok minimal de olsa bir C şeklinde skolyoz olduğu için benim torasik bölgemdeki yapılan bütün masajlar, bütün bu SMR teknikleri çok rahatlatıcı oluyor ve ben de antrenmandan önce özellikle bu bölgeye yaptığım foam roller'ları daha rahatlatıcı buluyorum. Torasik bölgede bunu yaptıktan sonra benim hiç eksik etmediğim, hiç atlamadığım bir hareketi göstermek istiyorum size. Torasik bölgeden tam kürek kemiklerinin alt kısmına denk gelecek şekilde foam roller'ı yerleştirdik. Ellerimizle başımızın arkasına geldikten sonra burada kalçayı ve foam roller'ı çok fazla hareket ettirmeden başımızı geriye doğru yere değdirecekmiş gibi iyice açarak burada torasik bölgenin mobilizasyonunu da birazcık aktif etmiş oluyoruz. Bu da çok iyi bir rahatlatıcı etki yaratacaktır.
Bunu bu şekilde bir 5-6 defa uygularsanız sizin için de gayet iyi olacaktır. Şimdi omurgayı 3 farklı parçaya bölmüştük. Lumbar bölge, torasik bölge ve servikal bölge olmak üzere. Fakat servikal bölgeye foam roller uygulamaların yapılmasını çok fazla biz istemiyoruz. Çünkü çok rahat sakatlanabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde sakatlanabilirsiniz ve telafisi olmayacak bir şekilde sakatlanabilirsiniz. O yüzden servikal bölgeyi tamamen pas geçiyoruz. Fakat burada daha ileri seviyede olan arkadaşlar trapez bölgesini rahatlatmak için foam roller'ı kullanabilirler. Orada şu şekilde size hemen göstereyim. Fakat kendinizden emin değilsiniz. Bunu hareketi yapmanızı ben açıkçası tavsiye etmiyorum. Gövdeyi kaldırdık. İyice trapez bölgesine ve ulaşacak şekilde geriye doğru geliyoruz. Evet. Şimdi burada omurganın etrafını saran multifidus dediğimiz bir kas grubu var. Her bir bölgede farklı farklı gelecek şekilde aşağıya doğru bütün omurları tek tek stabilizasyonunu sağlayan bir kas bu. Bu kasın üstünde bir de romboid var. Romboidin üzerinde de latissimus dorsi ve trapezius kası diye gördüğümüz vücut geliştirme yapanların ve daha zayıf kişilerde gördüğümüz kas bölgesi var. Romboid bölgesine ulaşmak için bu topu yerde değil de ayakta duvara karşı yapılması daha iyi oluyor. Çünkü burada sebebi de şu: top yerde olduğunuz zaman vücut ağırlığınız aşırı derecede çok sivri alana maruz kaldığından dolayı omurganıza rahatlıkla zarar verebilirsiniz. Bu yüzden vücut ağırlığını değil, vücudunuzun topa karşı uyguladığı kontrollü şiddeti, kontrollü baskıyı kullanmanız gerekiyor. Bunu da bu yüzden yerde kesinlikle yapmanızı ben tavsiye etmem. Çok rahat bir şekilde şöyle sırtından göstereyim. Bunu yine aynı topu tutma açısından aldınız. Tam bu şekilde kürek kemiklerinizin arasına denk gelen yere yerleştiriyorsunuz. Ardından sırtınızı duvara yasladıktan sonra romboid kası zaten şöyle bir dikdörtgen şeklindedir ve bu dikdörtgen şeklinde yatay kesitleri vardır. Dolayısıyla yatay hareket etmenizde fayda var. Sağa sola olacak şekilde topu çok, yani 4 ve 5 santimden fazla olmayacak bir şekilde hareket ettirseniz yeterli olacaktır. Zaten iki kürek kemiğinin arasında bunu iyice anlayacaksınız. Uygulamaya başladığınızda anlayacaksınız. Şimdi uygulama kısmı bu kadardı. Quadricepsleri göstermedim size. Çünkü en çok ihtiyacımız olan postürel yanımız, yani sırt ve arka bölgesi olduğu için ön kısmında çok fazla foam roller uygulamaları yeni başlayan kişiler için gerek açıkçası olmuyor. Daha fazla arka bölgeye ihtiyaç oluyor. Peki bu hangi durumlarda kullanılır? Genelde bunu ısınma amacı olarak kullanan kişiler de olduğunu söylüyorlar. Fakat bu bir ısınma aracı değildir. Hem miyofasyal olarak, fasyal olarak bir rahatlama söz konusu olabilir. Belki antrenmandaki volümün, kasların üzerindeki hacmin artmasını sağlamak amacıyla yapılıyor olabilir. Bu tabii vücut geliştirmeci arkadaşların uygulamış olduğu bir yöntemdir. Mobilizasyonuna katkı sağladığı için bazı dip squat gibi ya da işte ağır kilo deadlift'lere girecek olan kişiler için uygun olabilir antrenman öncesinde bir hazırlık aşaması için. Ama ısınma olarak değil tabii ki de bu. Çünkü ısınma dediğimiz şey çok daha farklıdır. O antrenmanda yapacağımız şiddete, hareketlere ve antrenman periyodumuza göre ısınma da farklı bir şekilde programlanmalıdır. Foam roller ve SMR bir ısınma metodu olarak kullanılmamasında fayda var. Antrenman sonrasında uygulanmasında bir tık fayda olsa da daha fazla biz bunu ayrı zamanlarda
Antrenman sonrasında oluşan ağrıların birazcık daha rahatlatılması amacıyla biz bunu uyguluyoruz. Yani aslında temel olarak bir masaj tekniği. Bizler antrenman öncesi masaj uygulamayız. Belki antrenman sonrası rahatlatmak için uygulayabilirsiniz ama antrenman öncesi ben hayatım boyunca masaj yaptıran bir kişiyi görmedim ve duymadım. Dolayısıyla bu bir ısınma yöntemi değildir. Bunu daha fazla antrenman aralarında, belki kardiyo günleri ve core çalışacağınız günlerde uygulama yaparsanız daha iyi ve daha faydalı olacaktır sizlerin için. Şimdilik bu videonun konusu bu kadardı. Özellikle antrenman sonrası ağrı ve acı yaşadığınız her zaman veya antrenmanla alakası olmadığı zamanlarda da o gün yataktan gerçekten çok kötü uyanmışsınızdır ve bütün vücudunuz kas katı kesilmiştir. O zamanlar rahatlıkla bunu uygulayabilirsiniz. Hatta hiç düşünmeden uygulayın ki bir an önce o ağrılarınızdan kurtulun. Çok stresli ve çok böyle yorgun bir gün geçirmişsinizdir. Yatağa girmeden önce de bunu kullanabilirsiniz. Tamamen rahatlamanız gereken bütün zamanlarda, kaslarınızın gevşemesi gereken bütün zamanlarda bu SMR ekipmanlarını kullanmanızda fayda vardır. Şimdiden beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki antrenman videomuzda kor ve karın antrenmanı olacak. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın ve hareket etmeyi sakın unutmayın. Ay 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 ay.